Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte kışa hazırlık yeşil fasulye tarifi hazırlayacağız. Böyle her sene yapmış olduğum yöntemi bu sene sizlerle de paylaşmak istedim. Eminim ki bu yöntemle kilolarca alıp yapmak isteyeceksiniz. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifime geçmek istiyorum. Evet, burada 3,5 kilo yeşil fasulyem var. Hemen böyle her iki ucunu da alıp yan taraftaki kabımın içine ilave edeceğim. Evet, hemen bunu da belirteyim. Kesinlikle yeşil fasulyenizin kılçıksız olmasına dikkat edin arkadaşlar. Yani böyle fasulyemiz kılçıklı olursa güzel olmuyor. Kesinlikle kılçıksız olmasına dikkat edin. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, şimdi bütün fasulyelerimin uç kısımlarını bu şekilde çıkartacağım. Sizlere gösterdiğim gibi bilginize. Evet, bütün fasulyelerimin uç kısımlarını alıp temizledim. Şimdi çok temiz olacak şekilde fasulyemi yıkayacağım ve süzgecimin içine alacağım. Suyunu süzmesi için biz de bu arada domatesimizi doğrayalım. Evet, burada 1,5 kilo domatesim var. Yıkadım ve kabuklarını soydum. Şimdi doğrayalım. Evet, gördüğünüz gibi göbeğine 5-6 bıçak attım ve sonra döndürdüm. Yine 4-5 bıçak atıyorum. Evet, şimdi küp küp olacak şekilde doğrayalım. Evet, çok da kalın olmasın, ince olacak şekilde doğrayalım domatesimizi. Ben elimde doğruyorum. Sizler dilerseniz tahtada da doğrayabilirsiniz. Ben tahtada doğramayı sevmediğim için bu şekilde doğramayı tercih ettim. Evet, yine aynısı gibi domatesimi dilimledim ve küp küp doğruyorum ince olacak şekilde. Evet, şimdi bütün domateslerimi sizlere gösterdiğim gibi doğrayıp bitireceğim bilginize. Evet, domatesimi doğrayıp bitirdim. Şimdi hemen böyle domatesimi yan tarafa alıyorum. Fasulyemizi doğrayalım. Evet, fasulyemi ben bu şekilde doğrayacağım. Sizler dilerseniz farklı şekillerde de fasulyenizi doğrayabilirsiniz. Hemen farklı şekilde doğranılacak fasulyeyi de göstereyim. Gördüğünüz gibi fasulyemi ikiye böldüm ve bu şekilde doğruyorum. Yani bu şekilde de fasulyenizi doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, dediğim gibi ben bu şekilde doğrayacağım fasulyemi. Bir de istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Ben bu büyüklükte doğramayı tercih ettim. Evet, şimdi bütün fasulyelerimi sizlere gösterdiğim gibi doğrayıp bitireceğim bilginize. Evet, fasulyelerimi doğrayıp bitirdim. Şimdi böyle tenceremin içine yağımı alıyorum. Evet, bir çay bardağı yağ ilave ediyorum. Şimdi ocağımın üzerine alacağım. Yağım biraz ısındıktan sonra domatesimiz ve fasulyemizi ilave edeceğiz. Evet, yağımız yeterince ısındı. Hemen böyle domatesimi ilave ediyorum. Üzerine fasulyemi ilave ediyorum. Evet, şimdi bu şekilde karıştıralım.
Evet, tamam. Şimdi bir 15 dakika fasulyemi ağzı kapalı pişireceğim. Evet, fasulyemiz 15 dakikadır pişiyor. Böyle ara ara da ben 2-3 defa karıştırdım ki fasulyelerimiz eşit bir şekilde pişsin diye. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, şimdi ocağımın altını kapatacağım ve üzerinden alacağım. Evet, şimdi ben fasulyemi lehenemin içine ilave edeceğim ki çabuk soğuması için. Eğer sizlerin zamanı olursa tencerenizin içinde de soğutabilirsiniz. Yani başka bir kabın içine aktarmanıza gerek yok. Evet, şimdi fasulyem tamamen soğusun. Soğuduktan sonra buzluk poşetlerime ilave edeceğim. Evet, fasulyemiz tamamen soğudu. Şimdi buzluk poşetlerimin içine ilave edeceğim. Ben 6 pişirimlik olacak şekilde ayarlayacağım. Sizler de ailenizin genişliğine göre ayarlayabilirsiniz fasulyenizi. Evet, bütün buzluk poşetlerime ilave ettim. Şimdi bu kalan suyumuzu asla araya vermiyoruz arkadaşlar. Çünkü bütün lezzeti burada hemen böyle birer kaşık olacak şekilde üzerine ilave ediyorum. Evet, şimdi böyle pipedimizle havasını alıp ağzını bağlayalım. Bu şekilde önce düzleyelim. Hafifçe elimizle bastırıp evet, hemen böyle pipetimi içine alıyorum ve şu şekilde bastırıp havasını alıyorum. Evet, ağızlarını sıkı olacak şekilde kapatalım ki hava almasın. Evet, hemen yine böyle pipetimi içine alıyorum ve bu şekilde havasını alıyorum. Evet. Evet, şimdi tekrardan hava almayacak şekilde ağzını bağlıyorum. Böyle bu şekilde. Evet, hemen böyle son bir tane kaldı. Onun da havasını alıp ağzını kapatacağım. Evet, bu şekilde. Evet, şimdi ben böyle poşetimin fazlalığını alacağım. Bu şekilde makasımla kesip. Çünkü ben sevmiyorum, bu şekilde düzensiz duruyor derin dondurucuma ilave ettiğimde. Evet, fasulyemiz hazır. Şimdi derin dondurucuma kaldıracağım. Evet, hemen bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Fasulyemi nasıl pişirdiğimi merak edenler için açıklamalar kısmına net bir şekilde açıklayacağım.
Oradan da bakıp yapabilirsiniz pişireceğiniz zaman. Ya da sizler nasıl pişirmek istiyorsanız öyle pişirebilirsiniz. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Kesinlikle bu şekilde yapıp kışın tüketmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü neden derseniz kışın fazla pişirecek olmadığı için yazdan hazırlayıp kışın böyle elimizin altında bir kolaylık oluyor. Yani kesinlikle bu şekilde yapıp kışın bol bol tüketin. Gerçekten de çok işinize yarayacak diyorum ve videomu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.